Bugün Yoko Ono'nun sadece John Lennon'ın eşi ya da popüler kültürün bir figürü olduğuna dair tarihsel yanılgıyı değiştirmeye geldim. Dalgaların sesini dinleyerek yaptığımız Boğaz yolculuğundan Emirgan'da avantgard bir deneyime geçiyoruz. İstanbul'da en sevdiğim yerlerden biri olan Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki İç Ses ve İç Yapı sergisindeyiz. Ne yazık ki bahçedeki gökyüzü merdivenlerini atlamışım. Kamera kayıtlarımda fark ettim. Siz benim gibi yapmayın. Hazırsanız ağacın dallarına bir dilek ekleyerek başlayalım. Burada kurallar çok farklı. Dokunmak, yazmak, hatta eseri tamamlamak serbest. Attığımız her adım bizi pasif gözlemci olmaktan çıkarıp sürecin merkezine taşıyor. Açık havada rüzgarın ritmiyle birleşen yerleştirmeler, Fluxus akımının geçici ve uçucu yapısını çok iyi hissettiriyor. Yoko Ono'ya göre sanat, sanatçının atölyesinde bitmez. Bizim katılımımızla hayat bulur. 1960'lardan bugüne uzanan bu 70 yıllık serüvende objelerden çok fikirler başrolde. Bu salonda görsel bir çeşitlilikle karşılaşıyoruz. Şifre gibi dizilmiş bu gizemli desenler bizi düşünmeye zorluyor. Bir kadının doğumundan ölümüne, hayatına giren erkeklere dair kurgu ve gerçeğin birleştiği 21 kısa metin ve tek bir silüet. İzleyiciyi bağırmaya davet eden mikrofon. Şeffaf labirentin ortasındaki bu nesne ise ironik bir şaşırtmaca. Kafka'nın öyküsünden ilham alan ceza kolonisi fotoğrafları, modern sistemin insanı kuşatan tekinsiz duvarlarını belgeliyor. Tüm bu kurgunun temel referans noktası olan Greyfurt kitabı, yazılı talimatlarıyla sanatı zihnimizde baştan kurmamızı istiyor. Şimdi duygusal bir yerdeyiz. Annemizle ilgili hislerimizi yazıp, duvara yapıştırarak kolektif sevgi anıtına dönüştürüyoruz. Duvarlardaki talimatlar ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Sanatçı bizi aktif birer özneye dönüştürüyor. Tavandan süzülen beyaz halatların, güneş ışıklarını, yerdeki taşların ise yaşam nehrini simgelediği serginin en meditatif ve dingin alanındayız. Sabah ışınları ve nehir yatağı doğanın elementlerini müze ortamına taşıyor. Mutluluk yığını ve üzüntü yığını yerleştirmesinde soyut hislerimiz taşlarda karşılık buluyor. Onları hareket ettirirken aslında kendi içimizdeki sevinçleri ve kederleri dengelemeyi araştırıyoruz. Bir dönüm noktası kabul edilen kült performans kesme parçası, izleyiciyi bir makasla baş başa bırakarak güven, kırılganlık ve güç ilişkilerini sessizlikle tartışmaya açıyor. Bütün taşları beyaz olan satranç masası, kazanma hırsı yerine dostluğu ve ortak bir zeminde buluşmayı öneriyor. Sadece kulaklıkla sesin duyulduğu bu videoyla sergiye adını veren iç ses kavramını doğrudan hissediyoruz. İstediğimiz gibi boyayabildiğimiz, her an değişen bu tuvaller sanatın devam eden bir süreç olduğunu gösteriyor. Buradaki eski kapılar algı sınırlarımızı zorlarken yerdeki yansımalar zemini gökyüzüne çeviriyor. Gökyüzü televizyonu canlı yayınla dışarıdaki açık havayı içeriye aktarıyor. Cırcır böceği sesleri insanlığın yaşadığı trajedilere karşı doğanın zamansız akışını ve direncini simgeliyor. Kafeslerdeki etiketler seslerin felaketlerin olduğu yerlerde o anda kaydedildiğini yazıyor. Işık evinin parçalarında prizmalar vasıtasıyla gün ışığıyla şekillenen hayali bir ev yer alıyor. Glimpse the skies. Glimpse the clouds. Glimpse the ocean.
Şiddet gören kadınların fotoğraflarından oluşan yükseliş, bireysel acıları ortak bir ses haline getiriyor. Şu an serginin en etkileşimli alanındayım. Kırık porselenleri bir araya getirirken aslında dünyadaki büyük acıları ve kendi içimizdeki incinmiş tarafları tedavi ediyoruz. Sadece bakmıyoruz, parmaklarımız değiyor, malzemelerle onarıyoruz. Bir terapi gibi olan bu anları sakince yaşamak gerek. Ve kendinden geçişteyiz. Burası isminde gizlenen kelime oyunlarıyla hem fiziki hem de zihinsel bir boyuta girişi ifade ediyor. Oldukça kapsamlı ve nesnelerin ötesindeki bu varoluşsal mirası geride bırakırken müze dükkanına uğruyor, ardından kısa bir kahve molası veriyoruz. Kavramsal sanat ve fluxus akımları yaşam ve sanat arasındaki sınırları kaldırıyor. Fikirler ve eylem önem kazanıyor. 27 Aralık'a kadar açık olacak olan sergi, dünyaya ve kendimize her an yeniden bakabilmek için yeni kapılar aralıyor. Sokaklarda adımlarımızı yavaşlatırken bugün de kendi iç sesimizin yapısına odaklandık. Siz sanatçının bu interaktif ve avantgard dünyasını nasıl buldunuz? Katılımcı sanat size ne hissettiriyor? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki İstanbul keşfinde görüşmek üzere.